Daha fazla para kazanıyoruz, daha hızlı yaşıyoruz. Cebimizde insanlık tarihinin en güçlü teknolojisi var. İstediğimiz bilgiye saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Dünyanın bir ucundaki birine saniyeler içinde bağlanabiliyoruz. Peki ya öyleyse neden bu kadar yalnız hissediyoruz? Ya da neden bu kadar mutsuz hissediyoruz? Neden her geçen yıl daha fazla kaygı bozukluğu yaşıyor insanlar? Neden yalnızlıktan bir salgın gibi bahsediliyor? Ve neden tarihin en konforlu döneminde yaşamamıza rağmen bu kadar yoksun hissediyoruz ve bu kadar eksik hissediyoruz? Belki de sorun daha fazla şeye sahip olmamız değil, mutluluğu yanlış yerde arıyor olabiliriz. Akademisyen Selçuk Şirin tam olarak da bunun için bu kitabı yazmış. Bir mutluluk reçetesi, çağı anlamak için yazılar diye makalelerinden, köşe yazılarından oluşan bir derlemeyi bu kitapta buluşturmuş. Birinci basım 2025 yılında basılmış. Psikoloji, sosyoloji, güncel bilimden yararlanarak mutluluğu neden bu kadar kaybettiğimizi ve onu tekrar nasıl kazanabileceğimizi bize anlatıyor. Bu videoda kitabı sadece özetlemeyeceğiz. Bize mutluluk sektörüne, mutluluk diye pazarlanan piyasanın derinliklerine de ineceğiz. Ve kitap bittiğinde alıp okuduğunuzda ya da bu videoyu izledikten sonra kendinize şu soruyu soracaksınız. Ben gerçekten mutlu olmaya mı çalışıyorum yoksa mutluluk rolü mü yapıyorum? Oxford, Cambridge, Dictionary.com bu gibi büyük küresel sayfalar, siteler yılın kelimesini belirliyor. Kitap bu yılın kelimesiyle başlıyor. Ve 2010'dan 14 yılından 2024 yılına kadar bütün kelimeleri bize aktarıyor. Ben 2025 kelimesini de buldum. Rage bait diye, öfke tuzağı, etkileşim için kışkırtıcı içerik üretmek. Bu yılın kelimelerinden hocamızın dikkatini çeken iki kelime var. Birisi brain rot, beyin çürümesi, ikincisi de post-truth. Post-truth 2016 yılında hakikat sonrası Türkçesi yılın kelimesi seçiliyor. Brain rot da 2024 yılında beyin çürümesi Türkçesi yılın kelimesi seçiliyor. Ve ülkemizin hatta dünyanın yaşadığı en büyük problem olarak beyin çürümesini öne sürüyor hocamız. Ve bunun üzerine bizi ilk makalede yoğunlaştırıyor. Sırasıyla 2014'ten itibaren yılın kelimelerinin Türkçelerini okuyacağım. Üstencil erkekçe yaklaşım 2014, 2015 paylaşım ekonomisi, 2016 hakikat sonrası, 2017 sahte haber, 2018 toksik, 2019 varoluşsal, 2020 pandemi, 2022 gaz lambası etkisi, ghostwriting'ten bahsediyor, 2023 yapay zeka, 2024 beyin çürümesi ve 2025'te öfke tuzağı etkileşimi için kışkırtıcı içerik. Hocamız bu kelimelerin yılın bir trend olmadığını, yılın kelimesi değil aynı zamanda o yılı ışık tutan bir iz düşümü olarak görüyor. Bu yılın kelimelerini açıkladıktan sonra hocamız merceğini Türkiye'ye çeviriyor ve bu 3 kelime arasında sıkışıp kaldığımızı söylüyor. Bize küçük yaştan itibaren bazı konuların günah olduğunu, bazı konuların ayıp olduğunu ve bazı konuların da yasak olduğu öğretilir. Ve bu 3 kelime üzerinde hayatımız inşa edilir. Aslında bu 3 kelime sadece düşüncelerimizi değil, yaşamımızı da zamanla hapsediyor. Düşünmemizi önüne engel çıkarıyor. Çünkü bir şeye isim veremezseniz onu konuşamazsınız, onu tartışamazsınız ve onu çözemezsiniz. Ve bu 3 kelime bize kendi problemlerimize ad koymaktan ve onları çözüme ulaştırmaktan alıkoyuyor. Çağı anlamak için makalelerinden gidiyoruz hocamın. Makaleler bazen çok bağlantılı oluyor, bazen de birbiriyle alakasız oluyor. Ama bu çağı anlamak için de yapay zeka en çok üzerinde durduğu konu hocamızın. Yapay zekayı her türlü bilimsel gelişme araştırmasını bu kitapta yer veriyor. Yapay zeka kimi zaman bazı insanlar için en büyük buluş, kimi insanlar içinse hala ne olduğunu kestiremediğimiz bir güç. Bakın hocamız yapay zeka ile ilgili ne diyor? Her yeni teknoloji gibi ChatGPT'de kimin elinde kime hizmet edecek sorularıyla karşı karşıya. Her güçlü teknoloji gibi bu uygulamada Facebook, Twitter ve TikTok tarzı uygulamalara karşılaştığımız üzere kötü niyetli aktörlerin elinde çok güçlü bir silaha dönüşebilir. Yapay zeka tartışmalarında olumlu ve olumsuz taraflar her zaman vardı. Eğitim, sağlık, bilişim, erişebilirlik bunun olumlu yanıydı. Nitekim yapay zekanın korkulan yanları da vardı ve bu hep konuşuluyordu. Manipülasyon, sahte içerik, siber zorbalık, dolandırıcılık bunlar da korkulan yönleriydi ve üzerine birçok komple teorisi de üretildi. Selçuk Şirin burada önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Yapay zekanın iyi ya da kötü olmasından ziyade onu kimin hangi amaçla nasıl kullanacağını ele alıyor kitapta. Aslına bakarsanız tarih boyunca hiçbir teknoloji iyi ya da kötü olmadı. Matbaa, internetin buluşu, sosyal medya ve buna şimdi de bu sorguya yapay zeka, başta ChatGPT hepsi dahil. Hocamızın yapay zeka ile ilgili altını defaatle çizdiği şey şu: kötü niyetli kişilerin
elinde bir silaha dönüşebilir. Bu yapay zekanın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yapay zeka ile ilgili Şirin Hoca bizi bazı sorularla baş başa bırakıyor. Yapay zeka düşündüğünüz kadar zeki mi? Peki gerçekten korkmamız gereken şey yapay zeka mı? Yoksa onu nasıl kullandığımız mı? Bunları sorduktan sonra şunu da ekliyor Şirin Hoca. Bizim gibi geçmiş trendleri kaçırmış bir ulus için bir fırsat da olabilir yapay zeka. Ve onu aslında yapay zekanın bir Sinan Canan dil olduğunu söyler. Ve aslında yapay zeka döneminde de ne kadar dil bilirsek de yapay zekayı da o kadar güzel kullanabileceğimizi. Çünkü dil bir iletişim aracıdır ve o iletişimle bildiğim farklı dillerle çok büyük işler başarabileceğimizi Sinan Canan hocamız da söylüyor. Selçuk Şirin de o yönde ele almış ve bizim gibi birçok fırsatı kaçıran bir ulus için çok önemli bir güç olduğunu söylüyor. Selçuk Şirin'e göre bugün bambaşka bir nesil yetişiyor ve bu nesile Selçuk hocamız dijital kuşak diyor. Bu kuşak arkadaşlıklarını sosyal medyada kuruyorlar, oyunlarını sosyal medyada oynuyorlar, internet üzerinden müzik dinliyorlar. Hatta bazen tanışmadıkları insanlarla internet üzerinden daha fazla vakit geçirebiliyorlar. Yani sadece toplumun yapısını değiştirmedi, eğitim sisteminde de bir kuşağı da ele aldı ve biz bu gerçeği görmezden gelemeyiz. Şirin Hoca artık çocukları sadece aileler ve okullar yetiştirmiyor. Dijital dünya da çocukları yetiştiriyor. Bunun altını çiziyor. Eğitim sistemine giren yapay zeka ile ilgili iki büyük tartışmanın olduğunu söylüyor Selçuk Hoca. Bunlardan birisi yapay zeka ile hazırlanan ödevlerin engellenmesi ve bunların tespit edilmesine yönelik bir düşünce. Diğeri yapay zekanın aslında eğitime entegre edilmesi ve yapay zekayı nasıl kullanılması gerektiğinin öğrencilere öğretilmesi. Aslında bu iki görüş arasında eğitim sisteminde bir tartışma başladı. Ve bu tartışmada nereye varacağı konusunda bazı fikirleri var hocanın ama ilerleyen sayfalarda onu çok nazik bir şekilde bize aktarıyor. Peki ebeveynler, siz bu videoyu izleyenler ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka eğitime entegre mi edilmeli yoksa gerçekten yapay zeka ile yapılan her iş tespit edilip cezalandırılmalı mı? Bu konu üzerinde bir başlık var. Dijital yerlilerin akıl ve ruh sağlığı tehlikede mi? Adı altında yapay zeka ve eğitim üzerinden devam ediyoruz. İngiltere'den Yeni Zelanda'ya pek çok ülke ve başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası kurumlar çocukların sosyal medyadan korunması için bir takım kısıtlamalar getiriyor. Kaliforniya valisi Gavin Newsom akıllı telefonların okullara girişinin yasaklamak için düğmeye bastı. İngiltere, Yeni Zelanda gibi ülkeler çocuklara sosyal medyayı tamamen yasaklamayı konuşurken Utah gibi kimi Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde 13 ya da 16 yaşı altı çocukların ebeveyn izni olmadan telefonlarına belli başlı sosyal medya uygulamalarını indirmelerini tartışmaya açtı. Malum Amerika Birleşik Devletleri bir süredir TikTok'u topyekün yasaklanması gündemde. Bu 2025 yılında yazılan bir kitap. Çin'le bir anlaşmaya vardı Amerika Birleşik Devletleri ve TikTok Amerika'da kullanılmaya devam ediyor. Güncel durum bu. Bu bütün gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde başlaması da rastlantı değil. Zira sosyal medya furyası dünyaya Amerika Birleşik Devletleri'nden yayıldı. Amerikalı çocuklar sosyal medyayla dünyadaki akranlarından biraz daha erken tanıştı ve elimizdeki veriler sosyal medyanın çocukların ruh sağlığını ciddi anlamda zedelediğini gösteriyor. Peki Türkiye'de durum ne? Ne yazık ki Türkiye'de durum çok vahim. Çocukların %35'i internet bağımlısı. O araştırmanın detaylarını okuyacağım size. Ege Üniversitesi'nden Doktor İlknur Çoban'ın yürüttüğü kapsamlı bir araştırmaya yer veriyor Selçuk Hoca kitabında. Bu araştırma Türkiye'de 61 ilinde 185 okuldan 8 ila 19 yaş arasında 5066 çocuk ve ergenden veri toplanmış. Kitapta aktarılan bu araştırmaya göre çocukların %35'i internet bağımlılığı belirtileri gösteriyor. Bu veri dijital dünyanın çocukların ve gençlerin yaşamındaki etkisini yeniden düşünmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Bu aslında sadece bir istatistik değil. Bu çocukların dijital çağda maruz kaldığı ya da karşı karşıya kaldığı tablonun göstergesi. Yani %35 çok ciddi bir oran ve dünyaya kıyasladığımızda biz üst sıralardaymışız. Bu da kitapta aktarılan verilerden bir tanesi. Selçuk Hoca'nın dikkatini çeken bir diğer husus da çok dikkat çekici. Ben de şaşırdım. Takıntılı bağımlılık, takıntılı internet bağımlılığı da araştırılıyor ve bu takıntılı internet bağımlılığına en çok maruz kalan çocukların kırsalda yaşayan çocuklarla kentte yaşayan kız çocuklar olduğu gerçeği ortaya çıkmış. Şimdi neden kentte yaşayan kız çocukları, neden kırsalda yaşayan çocuklar bu takıntılı internet durumundan daha fazla muzdarip? Bu da bizim almamız gereken önlemin aciliyetine bir ışık tutuyor aslında. Bu sosyal medya araştırmalarına istatistiklerle yer veriyor hoca ve alt başlıklar veriyor. Bir başlık çok dikkat çekiciydi. Benim de dikkatimi çekti. Sosyal medyayı kullanmanın faturası ağır adı altında gençlerin, sosyal medya kullanan gençlerin, bilinçsiz şekilde kullanan gençlerin ruh sağlığının ne kadar bozulduğuna dair bir göstergeydi.
Kitapta takıntılı sosyal medya kullanımının özgüven kaybına, sürekli kıyas yapmaya, mükemmelliyetçilik baskısına ve depresyon, anksiyeteye zemin hazırladığı bildirilmiş. Yapılan başka bir araştırmanın sonucu bu. Bu kitabı okurken sosyal medya ile ilgili anlattığı kısımlar bana Johann Hari'nin Çalınan Dikkat kitabını aklıma getirdi. O bu kanalın ilk videosuydu. Ne yazık ki talihsiz bir kaza sonucu silindi. Benim teknoloji özürlülüğümden dolayı. Johann Hari de benzer şeyleri söylüyor. İki farklı kitap, iki farklı ülke ama iki farklı insanın söylediği şey birebir aynı. Yani gençler üzerinde bu bunalımı arttıran, mükemmelliyetçiliği tetikleyen ve bu mükemmelliyetçiye ulaşamayan gençlerin ruhsal sıkıntılar yaşadığını gösteren sosyal medyanın üzerine yapılan binlerce araştırma var. Ve bu araştırmaları bu iki isimde Johann Hari'de, Selçuk Hoca da kitaplarında istatistiklerle, bilimsel verilerle yer veriyor. Johann Hari sosyal medyanın sadece dikkatimizi dağıttığını değil, o sosyal medyanın bir bataklık olduğunu, sosyal medya platformlarının sahiplerinin bizi o bataklığa nasıl tuttuğunun ve bunun için ne kadar çok teknolojinin geliştiğinin, aslında biz koca bir Silikon Vadisi'ndeki teknoloji mühendisleriyle baş ediyoruz, uğraşıyoruz ve o mühendislerin başucu kitapları psikoloji kitapları. Çünkü bizim zayıf noktalarımızı öğrenip o sosyal medyaya daha çok vakit harcamamızı sağlayan teknolojiler geliştirmeye çalışıyorlar. İki farklı kitap, iki farklı yazar olsa da mesaj aynı. Sorun cebimizde taşıdığımız telefon değil. Sorun o telefonun zamanla beynimizi nasıl kendi içine çekti ve taşıdığı. Selçuk Hoca'ya göre sosyal medya mecralarıyla topyekün bir savaş açılmalı ama bu bireysel bir savaştan öte uluslararası olmalı. Aynı cevabı Johann Hari'den de alıyoruz biz. Johann Hari bir akademisyen değil Selçuk Hoca gibi, bir gazeteci ama araştırmacı bir gazeteci ve o da bilimsel verileri kullanıyor. O da aynısını söylüyor. Uluslararası, devletler üstü ortak bir güç kurulup bu sosyal medya mecralarının sahiplerine ağır yaptırımlar uygulanmadığı takdirde bu sorunun bireysel yollarla çözülmeyeceğini söylüyorlar. Ez cümle bu kitapta Selçuk Hoca çocukları dijital dünyaya uyarlamaktan ziyade dijital dünyayı çocuklara göre uyarlanması gerektiğini söylüyor. Çocuklara özel kuralların çıkartılması ve bu şirketlerin bu kuralları yapması, paylaşılan içeriklerin daha çok denetlenmesi, ülkelerin 18 yaş altı çocukların sosyal medyaya ulaşmasındaki kısıtlamaların getirilmesini hocamız destekliyor. Ama ebeveynlere bir uyarısı var. Yani çocuklarla sürekli çatışmakla bu çözülmüyor. Çünkü beynin de bir gelişimi var. Aslında çok önemli nörobiyolojik bir detaya değiniyor hocamız. Ben o kısmı okumak istiyorum size. Ergenlik döneminde beynin bütün bölgeleri aynı hızda büyümüyor diyor hocamız. Duygular, ödül arayışı ve haz alma davranışlarında rol oynayan limbik sistem ergenliğin başlarında oldukça aktif hale geliyor. Yani arzularımız ilk 10'lu yaşlarda aktif hale geliyor. Buna karşılık planlama, dürtü kontrolü, uzun vadeli düşünme ve karar verme gibi becerilerden sorumlu prefrontal korteks gelişimini ancak 20'li yaşların başlarında tamamlıyor. Selçuk Şirin bu konuyu çok güzel bir örnekle açıklıyor bize. Limbik dönemi gaza basma dönemi olarak tanımlıyor. Bir araba kullanımına benzetiyor olayı. Frene basma döneminde prefrontal korteks bölümüne benzetiyor. Ancak biz gaza basmayı 10'lu yaşlarda çok iyi beceriyorken freni 20'li yaşlarda öğrenebiliyoruz. Yani beynin nörobiyolojik gelişimi zaten zor. Yani çocukların 10 ve 20 yaş arasındaki çocukları, gençlerin kendilerine dürtülerini koruması zaten zor. Beynin gelişimine ters bir durum. O yüzden hocamız çocukları değil, gençleri değil de bu platformları bu çocuklara göre uyarlanması gerektiğini söylüyor. Aslında ergenlik döneminde gençler daha çok risk alabiliyorlar, daha yanlış karar verebiliyorlar, arzularının peşine koşabiliyorlar ama Selçuk hocamıza göre bu bir irade eksikliği değil. Bu bir kötü karakter göstergesi değil. Bu beynin nörobiyolojik gelişimi. Yani çocuklar suçlu değil o kadar da. Yine ez cümle diyeceğim. Şirin hocamız gençleri anlamak istiyorsanız sadece onların davranışlarına bakarak değil, nörobiyolojik gelişimlerini de göz önünde almamız gerektiğini söylüyor. Bilgiye daha hızlı ulaşma, dünyayı daha iyi anlama gibi ulvi gayelerle başladığımız dijital yolculuk, beynimizi çürüten kalitesi düşük içeriklerle devam ediyor. Bilgisayar oyunlarından sosyal medya platformlarına, dijital dünyanın her noktasına hakim birkaç şirket bizi ekranlara hapsetmiş durumda. Ekranın kendisi değil ama ekranda karşımıza çıkanlar beynimizi çürütüyor. Beyin çürümesi kavramı üzerinde konuşuyoruz. Kavram yeni ancak pek çoğumuz için kavramın ifade ettiği davranış kalıbı o kadar yeni değil. Eğer ekranda amaçsızca dolaşmaya çıkıp da ekrandan başımızı kaldıramadığınızda saatlerin siz anlamadan geçtiğini fark ediyor ve o geçen zamanda baktığınız içeriklerin her birine
hiçbirini hatırlamıyorsanız siz de beyin çürümesi yaşıyor olabilirsiniz. Ekranda geçen zaman zarfında eğer odaklanma yoksa, dikkat gerektiren bir şey için çaba sarf edilmiyorsa, hafızanızda kalan hiçbir bilgi yok. Beyin çürümesi riski var demektir. Bir diğer alt başlıkta kalitesi düşük İçerikler insanların beynini çürütüyordu bu kitapta. Her yeni gönderi, her yeni video beynimizde kısa vadeli bir dopamin patlaması yaratıyor. Ama ardından çok daha uzun bir şekilde çok daha fazla sayıda yeni içerik istiyoruz. Bu döngüyü bilinçli bir şekilde odaklanarak devam ettirmek imkansız olduğundan beynimiz bir süre sonra devreden çıkıyor. Tıpkı madde bağımlılarında olduğu gibi. Yeni içerik olmadan ekrandan keyif alamaz oluyoruz. Artık sosyal medyada daha çok korku salan, daha çok kaygı yayan içeriklere maruz kalıyoruz. Doğruluğunu araştırmaya kimsenin zamanı olmayan sahte haberler, komplo teorileri işte bu nedenle giderek artmaya devam edecek. Ve bütün bu sürecin kaçınılmaz bir sonucu olarak da insanların derinlemesine düşünme ve problem çözme yetileri giderek azalacak. Henüz sürecin başlarındayız. O nedenle elimizde fazla veri yok ama ilk veriler maalesef bu yönde. Sürekli olarak kısa ve yüzeysel bilgilere maruz kalmak beyni tembelliğe itiyor. Yani benim hazırladığım bu videoyu kaç kişi izliyor? Bakın kaç video oldu kanalımda. Belki algoritma ile alakalı. Çünkü ben sosyal medyayı kötülüyorum ve yine bir sosyal medya aracılığıyla size ulaşıyorum aslında. Ve bütün okuduğum kitaplar şu ana kadar 6. kitap olacak bu kitapla beraber. Hepsi sosyal medyayı kötüleyen videolar. Belki de algoritma bu yüzden beni çok geriye atıyor. Dipsiz felaket döngüsü. Doom scrolling. Zamanın ruhunu tam anlamıyla yansıtan bir diğer kavram da doom scrolling. Türkçe'ye felaket kaydırması olarak geçmiş. Ben felaket avcılığı diyorum. Zira terim dijital ekranda sürekli olarak kötü haberleri, insana korku ve endişe verici içerikleri arama alışkanlığını ifade ediyor. Evet, düştüğümüz tuzaklardan biri de bu. Gerçekten algoritmalar kötülük üzerine kuruldu ve bunu açık açık da söylüyorlar. Mesela bir belgesel var Netflix'te. Sosyal medyada bu Silikon Vadisi'nde çalışan insanlar üzerine Sosyal Dilemma Türkçesi belgeselin ve muhteşem bir belgesel. Orada X'in, Instagram'ın, Facebook'un üst düzey yöneticileri bazı açıklamalarda bulunuyor ve bu açıklamalarda örneğin adını yanlış telaffuz edeceğim için söylemeyeceğim. Sonsuz kaydırmayı bulan kişi, teknoloji mühendisi oğluyla iletişim kuramıyor kendi bulduğu sonsuz kaydırmadan dolayı ve bunu fark ettiği an önlem almaya çalışıyor. Tabii ki şirketten atılıyor ve bu belgeselde onun da açıklamaları var. Doom scrolling yani sürekli kötü bilgileri, kötü alışkanlıkları kaydırma özelliği bir süre sonra bütün enerjimizi emiyor ve enerjimiz emildiği için hiçbir yaratıcı faaliyette bulunamıyoruz. Üretim yapamıyoruz. En büyük dikkat çekilmesi gereken noktanın bu olduğunu söylüyor Şirin Hoca ve şöyle bir anekdotu var. Zihinsel enerjiyi tüketerek yaratıcı düşünmeyi ve üretkenliği de azaltıyoruz. Belki de bu en büyük tehlike. Yine bir istatistik var kitapta. Bunu okumak istiyorum. Başlığı şu: robot uyduruyor, biz inanıyoruz. Farklı araştırmalar gösteriyor ki bot hesaplar bakımından Türkiye bir cennet. 2013'ten bu yana X, Twitter trendini inceleyen araştırmacı Oğulcan Elmas'ın yaptığı analize göre Twitter'da gördüğümüz trend topik yani gündem maddelerinin %52'sini bot hesaplar yapıyor. İnanılmaz bir rakam. Sahteliğe bakar mısınız? Yani çoğu zaman kendi gündemimiz yerine ülkedeki ruh halini manipüle etmek amacıyla kötü niyetli anketörler tarafından üretilmiş robotların belirlediği gündemi yaşıyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi negatif haberler pozitif haberlere göre çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Araştırmacılar haber kuruluşlarının daha fazla negatif haber tweetlediğini ve bunların daha geniş bir kitleye paylaşıldığını buldu. O nedenle hem haber kuruluşları hem botlar hem de içerik üreticileri kötülüğü yayma konusunda uzmanlaşıyor. Hatta bana kalırsa kötülüğün pornosu çekiliyor ve birbiri arasında yarış var bu ekiplerin. Çok enteresan bir araştırma var kitapta. Bunu da size aktarmak istiyorum. Bu araştırma Communication Psychology dergisinde yayımlanıyor ve Dr. Victoria Oldenburga de Molla tarafından ve ekibi tarafından yapılan bir araştırma. Bu araştırma X ve Twitter'da geçirilen süre arttıkça bedende ve ruh sağlığında neler olduğuna dair yapılan bir araştırma. X ve Twitter'da süre arttıkça daha mutsuz, daha yorgun ve daha yalnız hissediyoruz. En büyük 3 etkisi: daha mutsuz, daha yorgun, daha yalnız hissetmemiz. Gün içindeki öfke oranımız, öfke hissetme oranımız %19 artıyor. %19'luk bir artış. Sosyal medyada paylaşım yapmak değil, hiçbir paylaşım yapmamak, öylece akışı kaydırmak. Yani pasif kullanmak. Pasif kullanıcılık
o kadar çok zararlıymış ki etkin kullanan bir kişiden daha fazla zarar görüyormuş pasif kullanıcılar. Çok enteresan. Tütün mamülü ürün kullanmak gibi. Aslında tütün mamülü ürünü kullanan kişiden daha çok yanında içmeyen kişi etkilendiği bilimsel çalışmalarla kanıtlandı. Bu sosyal medya kullanımında Twitter'da yapılan araştırmada da durum bunu gösteriyor. Aslında insanın beyni araştırmak, öğrenmek ve kendini geliştirmek üzerine tasarlanmış. Biz onu atıl duruma düşürüp sürekli kaydırınca sadece kendimizi ve beynimizi çürütüyoruz. Olan sadece bu ve bu kitapta çok büyük bir alan bunu bize anlatıyor ve bilimsel, psikolojik, sosyolojik araştırmalar eşliğinde. Çok önemli bulduğum bazı alıntıları direkt okuyacağım sizlere. Yani sorun ilgi alanı değil, platformun kendisi diyerek başlıyor hocamız. Literatürde sosyal medya kullanımının depresyon ve yalnızlık duygusunu arttırdığına dair pek çok bulgu var. Twitter'da geçen zaman arttıkça kişilerin kendi gruplarına olan aidiyet hisleriyle kutuplaşma eğilimleri de paralel olarak artıyor. Benzer şekilde bu veriler Twitter'ın yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye gibi ülkelerde toplumsal kutuplaşmanın neden arttığını da gösteriyor. İnsanlar sosyal medyada sürekli kendilerine rakip belledikleri grupların kötü ve korkunç olduğunu görünce bir süre sonra hem kendi gruplarına daha çok aidiyet hissediyor hem de rakip gördükleri gruplara daha çok düşmanlık besliyor. Örnek vereyim size. Mesela aynı ideolojide düşünmediğiniz insanlar var. Evet var. Ve biz bu insanları sosyal medyaya girdiğimizde en radikalini, en uçtaki insanı görüyoruz. Ve sürekli algoritmalar bize bizim gibi düşünmeyen insanların en kötücülünü, en radikalini karşımıza çıkarak o grubu daha da itici gösteriyoruz. Belki de aynı ideolojiyi düşünmüyor olabilir, aynı sofrada oturup aynı şeyleri tartışıyor olabilmek ki asıl bilgeliğin bu olduğunu söyleyen binlerce insan varken bunu elimizden alıyor sosyal medya. Algoritmalar bunun için kuruldu aslında. Bu kötülüğü yaymak için algoritmalar kuruldu. Ve Selçuk Hoca'nın çok güzel bir sözü var. Okumak istiyorum. Rakip gördüklerimiz her zaman düşman değil. Bizden gördüklerimiz de sütten çıkmış ak kaşık değil. Gerçekten böyle. Aynı şeyleri düşünmek zorunda değiliz. Zaten öyle hayat çok renksiz olabilir. En büyük erdem, bilgelik de benim için senin gibi düşünmeyen insana saygı gösteriyor olabilmen, onu dinliyor olabilmen ve onunla bir şeyler, ortak bir şeyler yapabiliyor olabilmen. Tabii ki yapay zeka, sosyal medya, karşıt görüşlere olan saygısızlık ve sosyal medya algoritmalarının kötülüğü beslediğine dair müthiş bir paragraf var burada. Trump'ın Meksikalı göçmenler aleyhine yürüttüğü kampanya, Avrupa'da aşırı sağ partilerin Müslüman ve Afrikalı göçmenlere karşı yürüttüğü nefret söyleminin altında yatan ana sebep. Her iki tarafta beyaz çoğunluğun eski ekonomik konumunu yitiriyor olması, gelişen teknoloji ve globalleşme karşısında pastadan aldığı payı azalan beyaz orta ve alt sınıf kendi yaşadığı hayatı çocuklarına bırakamayacağı gerçeğinin sancısını çekiyor. Bu kaygı da onları ırkçı demagogların kucağına itiyor. Önümüzdeki dönemde giderek irtifa kaybeden bu orta ve alt sınıfların irtifa düşüş aşağı doğru inmek demek. Sınıfların sahici sorunlarına merkez ve sol partiler kalıcı bir çözüm getirmezlerse yabancı ve azınlık düşmanlığıyla beslenen aşırı sağ yükselmeye devam edecek. Dünyada Avrupa'da sağın yükselme sebebi din değil, ekonomik temelli, yani beyazların giderek imtiyazlarını kaybetmesinden doğduğunu söylüyor hocamız. Selçuk Hoca'nın bir uyarısı var. Sağlam bir gazetecilik süzgecinden geçmeyen, güvenilir bir kaynaktan geldiğinden emin olmadığımız tüm içerikleri kuşkuyla değerlendirmeliyiz. Sosyal medyada bu yalan haberlerinin bu kadar artmasının altında yatan bir diğer sebep de komplo teorileri ve komplo teorilerini o kadar güzel açıklamış ki, yani kısacık bir makalede bu kadar iyi anlatılır. Selçuk Hoca'ya göre bir komplo teorinin 3 ana maddeye ihtiyacı var. 1. Kötü bir niyet. 2. Gizli bir plan. 3. Bir güç odağı. Bu üçü bir komplo teorisinin oluşması için ham madde. Bu üç unsur bir araya geldiğinde bir olayın gerçek nedenini araştırmak yerine onu gerçekliğini araştırmadığımız doğaüstü bir şeye bağlamak daha kolay geliyor. O boşluğu o şekilde doldurmak daha kolay geliyor. Yani post-truth, bu da önemli kelimelerden biriydi kitabın başında. Hakikat sonrası. Aslında hakikat önemini yitiriyor. Gerçek önemini yitiriyor ama sonrası kalıyor. Ama sonrası daha önemli bir hale geliyor. Ama bu dünyada değerli olan hakikattir aslında. Ve biz hakikatin bize uymasa da peşinde durmalıyız. Çıkarlarımıza ters düşse de hakikatin yanında durmalıyız. Selçuk Hoca'ya göre komplo teorileri aslında gerçek bir olaydan yola çıkıyor. Bu gerçek olaydaki boşluklar yalanlarla, hikayelerle, spekülasyonlarla dolduruluyor. Bazen karmaşık gerçekleri anlamak yerine onları gizli bir güç odağına bağlamak daha kolayımıza gelir. O yüzden çok hızlı yayılır. İnsanlar neden komplo teorilerine inanır? Bizi hocamız bu soruyla baş başa bırakıyor. Ve 3 ana maddede bunu açıklıyor. Birincisi epistemolojik motivasyon. Birinci, dünyayı anlamlandırma ihtiyacı. Çünkü insanlar belirsizliklerden hoşlanmaz ve korkar. Çünkü geçmiş yaşantımız korku temelli olduğu için ilk insanlardan bize miras kalmıştır bu. İkincisi varoluşsal motivasyon.
insanların kontrol isteğinden doğuyor. Hayatımızı tehdit eden unsurlara karşı güvende hissetmek isteriz ve bu bizim temel içgüdülerimizden biri ve komplo teorileri de aslında bunu sağlıyor. Bizi daha güvende hissetmemizi sağlıyor. Üçüncü motivasyon da sosyal motivasyon. İnsanlar ait olduğu grubun daha iyi, daha doğru, daha mantıklı olmasını istiyor. Daha güçlü olmasını istiyor ve o grubu güçlendirmek için de bu komplo teorilerine inanıyor. Aslında bu üç motivasyon bizim neden komplo teorilerine inandığımızı açıklıyor. Kitapta çok daha örneklerle daha detaylı bir şekilde Selçuk Hoca açıklamış. Aslında komplo teorileri çoğu zaman bilgi eksikliğinden değil, insanların psikolojik ihtiyaçlarından dolayı bu kadar dolaşıma girebiliyor. Kurumları olan güven azaldığında ve eleştirel düşünce tohumları topraktan söküldüğünde, yok edildiğinde komplo teorilerinin güçlendiğini söylüyor. Yapay zeka dedik, sosyal medya dedik, kutuplaşma dedik, yalan haberler, dezenformasyon dedik, komplo teorileri dedik. Linç tabii ki çağı anlamak için önemli konulardan biri. Hocamız dijital çağın mahkemesi, boykot ve iptal kültürü diyerek bize linçi odağa alıyor. Hemen linçin tarihine bakalım. Linçin sözlük anlamı insanların kendilerine göre suç olan bir davranıştan ötürü birini yasa dışı ve yargılamasız olarak toplu halde saldırıyla öldürmesi anlamına geliyor. Amerika'nın Virginia eyaletinde bir toprak ağası olan William Lynch'ten alıyor adını. Aynı zamanda kendisine hakim sayan bu şahsın linç kanunu dediği eylem bir grup insanın yasa dışı bir şekilde bir kişiyi suçlu ilan ederek asmasını ifade ediyor. 1810'larda başlayan bu uygulama beyazların suçu hiçbir mahkeme tarafından onaylanmamış masum siyahi bireyleri toplu halde katlederek onların bedenlerini ağaca asmasıyla sonuçlanıyor. Bu uygulama 20. yüzyılın başlarında milyonlarca insanın mücadelesiyle son buluyor. Özellikle siyahlar için kanlı bir tarihe sahip bir kavramın bizde sosyal medyada bir kişi ya da kuruma söylenen sözlere indirgenmiş olması hem ahlaken hem de tarihsel olarak sıkıntılı bir durum. O nedenle bu yazıda ben linç kültürü yerine boykot ya da iptal kültürü kavramlarını kullanacağım. Linçin tarihsel anlamının bu olduğunu bilmiyordum. Bu kitabı okuduktan sonra öğrendim. Linç kelimesini olabildiğince kendi kelime dağarcığımdan çıkarmaya çalışacağım. Boykot ve iptal kültürünü kullanacağım. Çünkü gerçekten linç kelimesi korkunç bir tarihe sahipmiş. Yine linç kültürüne alakalı bağlantılı bir araştırmayı hocamız kitabında yer veriyor. Allianz raporuna göre 2022'de dünyada protestoların yarısı ekonomik taleplerle gerçekleşmiş. Elimizdeki bütün veriler gelir eşitsizliğinin hem ülkelerin kendi içinde hem de ülkeler arasında arttığını gösteriyor. Tüm dünyada orta sınıf eriyor. Beyaz yakalılar ilk defa kendi çocuklarına daha düşük bir yaşam standardı bırakıyor. Artan yoksulluk ve gelecek kaygısı milyonlarca insanı sokağa itiyor. Şu anda dünyada 300 milyona yakın düzenli göçmen, 100 milyona yakında yurdunu savaş, iç çatışma ya da global ısınma dolayısıyla terk etmek zorunda kalan mülteci var. Bu rakamların iklim kriziyle birlikte önümüzdeki dönemde hızla artması bekleniyor. Büyük şirketler bizim küresel iklime karşı uyanmamızı istemiyor. Çünkü biz uyanırsak onların kar payları daralacak ve sorumlulukları artacak. Bu nedenle küresel çağı anlarken bu küresel iklim krizini de es geçmemek gerekiyor. Göçmen, savaş problemleri daha da ayyuka çıkmış durumda. Bazı makaleler evrensel, bazen de çok içsel ve psikolojik. O psikolojik makalelerden birine geçiyoruz. Yani insanlar nasıl bu kadar zalim olabilir? İnsan yaratılıştan mı zalim, doğuştan mı zalim, yoksa ortam mı insanları zalimleştiriyor konusunda hocamız bizi düşündürüyor ve çok güzel bir makale yazıyor. O makalede bir araştırma var. O kısmı okumak istiyorum. Bir kötülüğün doğuştan mı geliyor yoksa dediğim gibi sonradan çevreden mi geldiğine dair yapılan bir araştırma. Bu sorunun peşine düşen kişi ise sosyal psikolojinin en önemli isimlerinden biri Philip Zimbardo. Philip Zimbardo'nun bir araştırmasını dinliyoruz şimdi. Stanford hapishane deneyi. 1971 yılında Zimbardo Stanford Üniversitesi'nde tarihin en ünlü psikoloji deneylerinden birini yaptı. Üniversite öğrencileri rastgele iki gruba ayırdı. Bir kısmı gardiyan, diğer kısmı mahkum oldu. İlginç olan şu, daha ilk hafta dolmadan gardiyan rolündeki öğrenciler gerçekten şiddet uygulamaya ve mahkumları aşağılamaya başladı. Deney o kadar kontrolden çıktı ki 6. gününde durdurulmak zorunda kaldı. Aslında Zimbardo'nun araştırması kötülüğün doğuştan geldiğini değil, çevrenin öğrettiği üzerine. Yani bazen sıradan insanlar da gerekli koşullar oluşturulduğunda kötülük yapabileceğine dair bir araştırma ve bu savı destekleyen bir araştırma. Sorun sadece insan değil, insanı değiştiren çevredir aslında. Selçuk Hoca bu araştırmayı kitaba ekleyerek şu cümleleri yazıyor. İnsanları
Suçluyu ararken insanların karakterine bakmaktan ziyade onu o suça iten koşullar ve sistemi incelememiz gerektiğinin üzerinde duruyor. Ortam ve koşullar ne? Yani insanı kötülüğe sürükleyen koşullar neler? Bunu 4 maddede sıralıyorlar kitapta. Aslında Zimbardo'nun araştırmasından elde edilen maddeler. Birincisi, güçlü bir otoritenin yanlış davranışları desteklemesi ya da görmezden gelinmesi. Deli gibi sevdiğiniz, gönülden bağlı olduğunuz bir liderin yanlış kararlarını desteklemek gibi. İkincisi, insanların anonim hissedip yaptıklarının hesabının vermeyecekleri düşüncesi. Bu anonim üzerine o kadar çok duruyor ki hoca. Çünkü kötülüğün sebeplerinden yayılan, özellikle sosyal medyada da yayılan kötülüğün sebeplerinden birisi de bu anonimlik. Anonim olduğunda, insan kimliksiz olduğunda, bulunamayacak olduğunda istediğini yapabileceği özgürlüğü kendine görüyor ve sınırsızca o kötülüğünü yayabiliyor. Sosyal hayatta da öyle. Adaletsizken, ülkeler içinde bir adaletsizlik varken suçlar cezalandırılmadığında bir anonimlik peydah oluyor. Yani ben istediğimi yaparım, zaten cezam yok dersen bir anonimlik kültürünü inşa etmek istiyorsun. Bu da işte kötülüğü oluşturan koşullardan biri. Üçüncüsü, bulunduğu grubun yapılan kötülüğü normalleştirmesi. Haklı çıkmak adına her şeyi yapabilir insanoğlu ve kendi grubunu haklı göstermek adına kendi grubunun aldığı yanlış kararları da destekleyebilir. Dördüncüsü ve sonuncusu, insanların kendi vicdanlarını kullanabilecekleri etik bir ortamın ortadan kalkması. Cümle, hocamızın şöyle bir cümlesi var, okumak istiyorum. Adalet sadece suç işledikten sonra ceza vermek değildir. Gerçek adalet, insanların kötülük yapmasını kolaylaştıran ortamları ortadan kaldırabilmektir. Çünkü kötü insanlar her toplumda, her yerde olabilir. Her zaman da olacak. Doğuştan sosyopat olanlar da var. Yapacak hiçbir şey yok. Ama önemli olan güçlü ve sağlam kurallara, hukuka sahip olmak. Hukuk o kadar önemli ki adalet. Hocanın son sözüyle bitireyim. Makalesini şöyle bitiriyor hoca. Ya adalet ya sefalet. Gerçekten de durum bu. Türkiye gençlerini okulda en güvensiz hissettiren ülkeler arasında. PISA, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı raporlarına göre öğrencilerimizin %27'si okullarda fiziksel bir kavgaya tanık oluyor. %26'sı ise bir akranının silah taşıdığını söylüyor. Zorbalık, bir birey veya grubun savunmasız durumdaki bireylere karşı bilinçli ve tekrarlayıcı bir şekilde uyguladığı saldırgan davranışların genel adıdır. Zorbalık 3 farklı şekilde tezahür eder. Fiziksel zorbalık, sözel zorbalık ve sanal zorbalık. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün bir araştırmasını da hoca kitapta yer veriyor. Girmeyeceğim ona. Özetle ortalama her 4 gençten biri eğitimini şiddet sarmalının içindeki bir öğrenme ortamında sürdürüyor. Bu araştırmanın özeti de bu. İnsan ancak güvende hissettiği ortamda zihin açıklığıyla derslere odaklanabilir. Zorbalık, mağdurlarda depresyon, kaygı ve stres bozukluğu gibi ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir ve eğer engellenmezse bu durum ileri safhalarda kendine zarar verme eylemlerine kadar ilerleyebilir. Sadece okulları, çocukları da ele almayalım. Aslında yetişkin hayatında da var. Bu iş yerinde de zorbalık var. Mobbing adı altında geçiyor ama bu patrondan çok patroncu olan bu orta sınıf yöneticiler çok fazla yapıyor bunu. Aslında ben de bir zorbalığa maruz kaldım. Ben de bir zorbalık karşısında gitmek zorunda kaldım. Zorbalığı sadece okullarda olan bir durum değil. Biz yetişkinler de artık kendimizi korumak zorundayız. Bu kraldan çok kralcı olan soytarılara karşı. Ne yazık ki kanayan, çok konuşulmayan, üstü örtülmeye çalışılan bir diğer konu cinsel istismar. Özellikle çocuklar üzerinde uygulanan cinsel istismar konusu. Hocamız çağ anladırmaya zorladığı bu kitapta bizi ele almış bunu da. Bunu ben bazı alıntıları okuyacağım ve bazı grafikler de gelecek. O grafikler şaşırtacak bizi ama şunun altını çizmeliyim. Bu grafikler sadece kayda geçen konuların grafikleri. Yani bu olay yaşanıyor ve bu olay yetkili mercilere ulaşıyor. Bir de ulaşmayan binlerce olay var. Çocuğun hiçbir davranışı istismara gerekçe gösterilemez. Öncelikle çocuk istismarını tanımlayalım. UNICEF'e göre çocuk istismarı bir çocuğun cinsel, fiziksel, duygusal biçimde ya da ihmal yoluyla zarar görmesine neden olan her türlü kötü muameleyi kapsar. Cinsel istismarsa çocuktan yararlanmak, ona zarar vermek veya onun bedeni üzerinde tahakküm kurmak amacıyla cinselliğin kullanılmasıdır. Çocuğun bedenine temas eden ya da çocuğu sözlü olarak cinsel nesne haline getiren her eylem veya eyleme teşebbüs cinsel istismardır. Türkiye'de çocuklara yönelik cinsel taciz vakalarında
rekor artış var. Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan yıllık istatistiklere göre ülkemizde en çok görülen 10 suç grubu içinde maalesef çocuklara yönelik cinsel suçlar da var. Son 10 yılda en büyük artışın olduğu suç kategorisi de bu. 2015'ten bu yana çocuklara yönelik cinsel suçlar neredeyse 2 kat artmış. Sadece 2023 yılında çocuklara karşı cinsel saldırı suçundan dolayı açılan dava sayısı 40.713. Bu davalarda 36.275 sanık 54.645 ayrı suçtan mahkemeye çıkmış. Aynı dönemde ceza mahkemelerinde karara bağlanan dosya sayısı 6.656 ve bu dosyalardan toplam 7.088 sanık hüküm giymiş. Bu veriler dediğim gibi sadece kayda geçmiş veriler. Bunların şikayet edilemeyenleri var, ailesine açılamayanları var, korkuları sebebiyle susanlar var ve ben bunun çok çoğunlukta olduğunu düşünüyorum ne yazık ki. Örneğin Türkiye'de bir çocuğun evde ailesi ya da okulda yetişkinler tarafından sözlü tacize uğraması resmi makamlara taşınan bir vaka değilken pek çok başka ülkede bu durum resmi istatistiklere girecek boyutta değerlendirilen bir suçtur. Bu çok önemli bir husus. Bakın, sözlü taciz de bir cinsel istismardır ve bu birçok Avrupa ülkesinde, özellikle Kuzey Avrupa, Finlandiya gibi ülkelerde bir suç teşkil ediyor. Cinsel istismar adı altında toplanıyor. Kadın ve çocuklara yönelik suçun çok yüksek ama raporlamanın çok düşük olduğu ülkeleri Norveç ya da Finlandiya gibi suçun düşük ama raporlamanın yüksek olduğu ülkelerle kıyaslamak doğru değil. Dolayısıyla uluslararası veriler elma ile armudu karşılaştırmaktan öteye geçmiyor. Kadına şiddet konuları tartışıldığında bir kesim sürekli bu raporu öne sürüyor. Bu istatistikleri. İşte Finlandiya'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde Orta Doğu'ya nazaran çok yüksek sayılarda istatistik var. Yani orada kadına şiddet vakaları çok yüksek ama orada o olaylar raporlanıyor. Bizde raporlanamıyor. Çünkü Türkiye'de bir söz vardır. Herkes bilir, kol kırılır, yani içinde kalır. Hepimiz ailemizde annelerimiz, anneannelerimizden biliriz yani. Onlar uyguladıkları şiddeti bu şiarla, bu atasözüyle susar. Yani raporlandığını düşünsenize Türkiye'deki kadın şiddeti olaylarının. Çocuk istismarından sonra dezavantajlı bir diğer grup da dünyada kadınlar. Kadınlar konusunu da anlamamız gerekiyor. Bir ülkenin mutluluğu kadınların eğitim hayatında, iş hayatında ne kadar yer aldığıyla da doğru orantılıdır aslında. Bazı istatistikler var. Yine hocamız bilim insanı olduğu için bilimden yola çıkarak bazı istatistikleri öne sürüyor. Türkiye'de erkeklerin iş gücüne katılım oranı %70 üzerinde. Kadınlarda ise bu oran sadece %35 oranında. 2 kat dev bir uçurum var. Arada dev bir fark var. Ve Şirin'e göre bunun nedeni kadınların eğitimsiz olması değil. Tam tersine. Bugün kadınlar üniversiteye girişte ve mezuniyet oranlarında erkeklerin çok ve çok önünde aslında. Aslında problem eğitimli kadınların iş hayatında yer bulamaması. TEPAB'ın yaptığı bir araştırma, diğer yine kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliği gösteren, kitapta yer alan bir istatistik. İşsizlik araştırmasında eğitimli işsizlerin %65'i kadın bu ülkede. Neden? Çünkü onlara fırsat verilmiyor. Mesele sadece iş hayatındaki fırsat eşitsizliği değil, kadına bakış açısı. Bakın, bir diğer araştırma kitapta yer alıyor. Ondan bahsetmek istiyorum. Kadir Has Üniversitesi'nin her yıl yaptığı Türkiye eğitimleri araştırması gösteriyor ki erkeklerin yaklaşık yarısı kadınların öncelikli görevinin ev işleri olduğunu düşünüyormuş. Daha da çarpıcısı, erkeklerin yarıdan fazlası kocası izin vermiyorsa kadının çalışmaması gerektiğine inanıyor. Yani bazen kadınların önündeki en büyük engel yetenekleri değil, toplumun onlardan beklentileri. Selçuk Hoca'nın altını çizdiği kitapta nokta şu: bir ülkede nüfusun yarısı iş hayatından uzaklaştırılamaz cinsiyetinden ötürü. Sorun kadınların potansiyeli değil, onların kas gücü de değil sürekli öne atılan. Onların potansiyelinin önüne çıkan engeller. Meclisin sadece %17'si kadınlardan oluştuğunu unutmamak gerekir. O nedenle mesele erk meselesidir. Yani bir erkek meselesidir. Ülkemizi anlamak için bir başka konu başlığı Türkiye'de başarı formülü. Çalışmak yok, şans ve ayrıcalık çok başlığı altında. Türkiye'de başarı algısı sarsılıyor. Haksız kazanç ve ayrıcalıkların öne çıktığı bir ortamda çok çalışmanın değersizleştiğini gören yeni nesil doğru yolda nasıl ilerleyecek? OECD'nin çarpıcı raporu toplumumuzun sadece %3'ünün başarıyı çok çalışmaya bağladığını ortaya koyuyor. Peki bu çürümüş düzeni yaratan sistemi nasıl değiştirebiliriz? Çocuklarımızın geleceği için doğru cevapları aramak zorundayız. Korkunç, %3 düşünsenize. Emeğe inanan %3 kişi var. Türkiye'nin de kurucusu olduğu OECD 1991 senesinde Mali Eylem Görev Gücü Financial Action Task Force oluşturarak kara para, silah ve uyuşturucu kaçakçılığının da içinde yer aldığı suç gelirinin aklanmasını önleme konusunda bir dizi standart belirledi. Dünya ekonomik sistemine dahil olan 200'den fazla ülke bu standartlara uyacağını taahhüt etti. Financial Action Task Force her sene 3 kere ülkeleri kara para aklama politikaları itibariyle değerlendiriyor. O değerlendirmenin bir de gri listesi var. Gri listeye girmek demek sofradan bir ekmeğin azalması demek aslında. Türkiye kurucu üye olarak 1991'de Financial Action Task Force'a katılan ilk ülkelerden
örneklerden biri oldu. Şu aralar çok meşhur olan MASAK yani Mali Suçlarla Araştırma Kurulu bu amaçla 1997 yılında kuruldu. Financial Action Task Force Genel Kurulu'nun 21 Ekim 2021 tarihinde yaptığı değerlendirmede Türkiye, Pakistan, Suriye ve Güney Sudan'la birlikte yani gri listeye alındığımız ülkelere bakar mısınız? Net olmamakla birlikte ben bu gri listeden 2026 yılı itibariyle çıktığımızı biliyorum. Bu son alınan önlemlerle emin değilim. Araştırmaya tabi bir konu bu. Gri listeden çıktığımızı biliyorum. İnşallah da çıkmışızdır zaten. Kitapta benim için en çok dikkat çeken konulardan biri de Türkiye'de biz neden bu kadar kolay kandırılabiliyoruz? Bu başlık çok dikkat çekiciydi. Yani bilim gibi görünen ama aslında bilim olmayan safsatalar. Bunlarla doldu ülke. Astroloji, mucizevi tedaviler, enerji taşları, komplo teorileri, doktorlar bunu sizden saklıyor gibi söylemler, hepsinin ortak noktaları aynı. Bilimsel gibi görünmeleri ama bilimsel olmamaları. Ve işin en dikkat çeken kısmı da bu. 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye sözde bilime yani bu safsatalara en çok inanan ülkelerden biri üst sıralarda. Türkiye'nin %60'ı sözde bilime inanıyor bu araştırmaya göre. Yani düşünsenize her 10 kişiden 6'sı. Selçuk Şirin'e göre, hocamıza göre bunun sebebi insanların zekası değil. Eleştirel düşüncenin toplumda yerleştirilmemesi, bilimsel çalışmaların, araştırmanın öneminin topluma yerleştirilmemesi ve kolay cevap arayışı. Bu üçü bunun nedeni. Ve bu araştırmayı çok güzel bir örnekle hocamız anlatıyor. Onu okumak istiyorum direkt size. Konuyu daha iyi kavrayabilmemiz için. Bir profesör meşhur olmasıyla bir şarkıcı ya da film yıldızının meşhur olması arasında bir fark var. Diğer mesleklerin aksine biz gücümüzü popüler dünyadan değil, bilim dünyasından alıyoruz. Bu ayrım önemli. Zira popüler dünyanın kriterleriyle bilim dünyasının kriterleri birbirine tamamen zıt şekilde çalışır. Popüler dünyada var olmak demek geniş kesimlerin onayını almak demek. Bilim dünyasında var olabilmek içinse seçkin bir azınlığın onayını almak gerekir. Eğer meşhur profesörleri değerlendirirken popülerlik bilimselliğin önüne geçerse sapla samanı karıştırma. Bilim yerine safsatayı yayma riski artıyor. Kahvede oturan biri de ya bizim insanlar çok tembel diyebilir ama bunu bir bilim insanının böyle bir cümle kurarken bilimsel kurallara uyma zorunluluğu vardır. Bu sorumluluğa bilimsel etik kurallar diyoruz. Ben bilimsel etik kuralları olmayan birçok sözde bilim insanını çok rahatlıkla ana akım medyada görebiliyorum ne yazık ki. Mutluluğun sırrı sizce nedir? Belki de bu videoyu tıklama sebebiniz bu soru, bu başlık. Mutluluğun sırrı sizce daha çok başarı mı, daha çok para mı, yoksa iyi genlere sahip olmak? Harvard Üniversitesi 85 yıl boyunca 2000 insanı takip ederek bu mutluluğun sırrını araştırıyor. Belki de tarihin en uzun araştırmalarından biri bu. Ve bu araştırmanın sonunda mutluluğun sırrı ne başarıda, ne genetikte, ne şansta, ne herhangi bir şeyde bulunuyor. Mutluluğun sırrı kaliteli insan ilişkisinde bulunuyor. Yalnızlığın bu kadar pohpohlandığı, yalnızlığın bu kadar salgın hastalık boyutuna geldiği bir dönemde kaliteli ilişkilerin, insan ilişkilerinin önemi aslında mutluluğun sırrı çıkıyor. 85 yıldır yapılan bilimsel bir araştırmadan bahsediyorum. Yani güvendiğimiz, sırtımızı dayayabildiğimiz, yanında kendimiz olabildiğimiz birkaç insan, sağlıklı ilişki kurabildiğimiz insanlar. Bunlar araştırmaya göre böyle dostluklara sahip insanlar daha uzun yaşıyor, daha sağlıklı yaşıyor ve daha mutlu yaşıyor. Hatta araştırma gösteriyor ki 50 yaşında kronik rahatsızlığı olan, kolesterolü olan birisi yalnız yaşayan genç birine göre daha uzun yaşıyor. Altını çizmekte de fayda var. Önemli olan kişi sayısı değil, nitelikli kişi sayısı. Yani ilişkinin kalitesi. Yani yüzlerce insan tanımanız gerekmiyor. Kitleleri arkanızdan sürüklemeniz gerekmiyor. Ünlü olmanız, meşhur olmanız gerekmiyor. Çok başarılı olmanız gerekmiyor. Milyonlarla, binlerle işiniz yok. Çevrenizde, kendi yaşadığınız alanda, iş arkadaşlarınızla, ailenizle, oturduğunuz evde, mahalle sakinlerinizle iyi ilişkiler kurmak sizi mutlu bir insan yapıyor. Hayatımız boyunca servet biriktirmeye çalışıyoruz. Ama bilim bize söylüyor ki gerçek yatırım banka hesaplarına değil, insan ilişkilerine olan yatırımdır. Ve görünmez salgın yalnızlık üzerine de çok ciddi uyarılar var hocanın. Direkt okumak istiyorum. Yalnızlık modern çağın görünmez salgını olarak hayatlarımızı tehdit ediyor. İngiltere ve Japonya'nın Yalnızlık Bakanlığı kuracak kadar ciddiye aldığı bir sorun. Türkiye'de de nüfusun yarısından fazlasını etkiliyor. Fiziksel ve zihinsel sağlığı sigara ya da alkol kadar olumsuz etkileyen yalnızlık, ekrana hapsolmuş yaşantılarımızda derin sosyal bağların eksikliğini çarpıcı bir biçimde ortaya koyuyor. Peki bu sessiz krize nasıl başa çıkarız? Bu sorunun yanıtı basit önlemlerden çok daha fazlasını gerektiriyor. Ipsos tarafından dünya çapında gerçekleştirilen bir saha araştırmasına göre Türkiye yalnızlık çekenlerin en çok yaşadığı ülke olarak öne çıkıyor. Nüfusun yarısından fazlası %54'ü kendini çok yalnız hissettiğini ifade ediyor. Bu oran Almanya'da %36, Japonya'da ise %23 seviyesinde. Yalnız olmakla bilinçli yalnızlık arasındaki farka da değiniyor hocamız. Yani siz kendinizi geliştirmek için tabii ki kendinize özel alanlar yaratmalısınız, yalnız kalmalısınız. Bazen sosyal aktivitelerden, hatta çoğu zaman bir iş üzerindeyken gönül rızasıyla gitmemek, katılmamak durumunda kalmalısınız. O kaliteli bir yalnızlık. Bahsedilen şey o değil. Yani sürekli insanları hayatından
çıkartıp herkeste bir kusur bulmak değil bahsedilen. Yani kusurlarıyla insanları sevmek, farklılıklarıyla sevmek ve yine de senden farklı olmasına rağmen onunla arkadaş kalabilmek. Bu kaliteli yalnızlıkla bu normal yalnızlıktan ikisini ayırmamız gerektiğini uzun uzadıya anlatıyor hocamız. Ben özetlemek istedim. Yalnızlığın faturasına değiniyor. Yalnızlık özellikle depresyon, kaygı bozukluğu ve diğer bazı durumlarda intihar riskini arttırıyor. Yalnızlığın başta kalp hastalıkları, yüksek kan basıncı ve inme olmak üzere bir dizi sağlık sorununa yol açtığı ortaya koyuyor. Yalnızlık ayrıca kişilerde bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyonlara karşı daha fazla savunmasız hale gelmeye de neden oluyor. Ki bu da çeşitli kronik hastalıkların riskini artırıyor. Duygusal bir kapanış yapmış hocamız ama ben gerçekten çok beğendim. Yani iki alıntıyı çerçeveledim. Şöyle göstereyim. Kare içine aldım ve bu ikisini okumak istiyorum size. Son olarak da iddiam şudur ki şimdiki gençler bizim bildiğimiz manada deli gibi aşık olmuyor. Çünkü romantik hayatımızda yön veren hikayeler klasik aşk romanları ya da Leyla ile Mecnun hikayeleri değil, sanal alem kahramanları. Bizim kuşak aşkı bir gün tek başına ya da İnce Mehmet okuyarak, imkansız aşkların anlatıldığı filmleri izleyerek, Müslüm Baba'dan Ferdi abiye çaresizlik şarkıları dinleyerek öğrendi. Oysa şimdiki kuşakların referansları çoğu zaman gerçek hayatta bir karşılığı olmayan video oyun kahramanları. Ben Selçuk Şirin'in Bir Mutluluk Reçetesi, Çağ Anlamak için Yazılan Yazılar kitabını çok beğendim. Kitabı inanın okuduğunuzda daha derya deniz bilgilere daha güzel ulaşacaksınız. Daha başı sonu belli, anlamlı olacak. Benim için çok değerli bir yazar hocamız, çok değerli birisi. Benim de hayat yolculuğumda ne kadar çok okursam bu psikoloji kitaplarını, bu araştırma, bilim, sosyoloji kitaplarını o kadar kendimi anlamaya çalıştığım bir sürece giriyorum. Mühim bir şey aslında. Çünkü bence nihai hedef bu dünyada kendimizi tanımak, anlamak, çevremizi de anlamak ve anlamlandırmak. Bir hikaye kurmak aslında ve psikoloji kitapları, bu gibi bilimsel kitaplar, böyle değerli akademisyenlerin kitapları çok faydalı oluyor. Çok güzel araştırmalar vardı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız, videolarıma yorum yaparsanız, fikir alışverişinde bulunursak çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum şu ana kadar izlediğiniz için.